Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda uçuş kartının tüm kalibrasyonlarının kurulumunu bitirmek ve ilk uçuşumuzu, ilk test uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Bakalım ne kadarına yetişebileceğiz. Şimdi bir önceki videoda kaldığımız yerden devam edelim. En son ben power modülümüze giden, yani pili takacağımız parçayı gövdenin üzerine yapıştırdım. Bunu buraya sabitledim. Pili de buradan kolaylıkla takabiliyoruz. Burada yeni bir parçadan bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz basit parça pilin voltaj ölçümünü yapıyor ve düşük voltajlarda şurada gördüğünüz modüllerden çok güçlü, tiz bir ses çıkarıyor. Şimdi ben bunu açıkçası uçuş anında pilin voltajını ölçsün de pil düşerse bana haber versin diye kullanmıyorum. Zaten kumandaya telemetri modülü üzerinden sürekli bilgi akışı oluyor ve uçuş anında pili sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sadece pil çok belli bir seviyenin altına düştüğü zaman bana uyarı verecek ki bunu ayarlayabiliyoruz ama ben bunu düşük olarak ayarlayacağım. Bunu kullanmamın asıl amacı, eğer bir kaza meydana gelirse, kazada da pil drone üzerinden kopmazsa belli bir süre sonra bu cihaz sesli bir şekilde uyarı vermeye başlayacak. Bu da drone'un yerini bulmayı kolaylaştıracağını düşündüğüm için kullanacağım. Bu parçayı normal pili taktığım parçanın hemen üzerine monte edeceğim. Öncelikle bunu buraya yapıştırdım. Evet, şimdi pilimizin montajına geldik. Öncelikle pilin bağlantıları bu tarafta olduğu için kabloları o şekilde kalacak şekilde monte etmeye çalışacağım. Yani pil şu şekilde durmasını planlıyorum. Bu pili tutacak da iki farklı aparat kullanacağım. Bir tanesi şöyle internette bulabileceğiniz pil sabitleyici diye geçen şu şekilde bir kelepçesi var. Şöyle duruyor. Şimdi bunları iki köşeden geçireceğim. Burada zaten kendi yerleri olduğu için doğrudan buradan geçirerek bunları sabitleyeceğim. Burada bir sorun olmayacak. Orta kısmı da pile ve internette bulabileceğiniz şu şekilde satılan, metreyle satılan çift taraflı arkası yapışkanlı cırt cırtlar var. O cırt cırtlarla pile destek olup en son üçüncü bir taneyi de şu ortadan tutturacağım. Pilin drone'a montajı benim için çok önemli. O yüzden bu kısmın sağlam olmasına gerçekten değer veriyorum. Şimdi gelelim bu orta kısma kullanacağım parçaya. Tamam, şimdi yaklaşık olarak pilin buna karşılık gelen kısmına, ben üzerine oturttuğumda bunun karşılığına gelecek olan kısma bunun karşı parçasını yapıştıracağım. Evet, bakın bu bayağı sağlam bir şekilde tuttu. Pilin böyle oynamasına çok fazla izin vermiyor. Tüm bunun dışında da bir tane de şöyle ortadan, ancak bu sefer altından geçecek. Evet, şimdi bakalım tüm cırt cırtlarımızı oturtalım. Pil ne kadar sağlam oluyor anlamaya çalışalım. Bu şekilde bence gayet sağlam oldu. Burada pilin yani çok büyük kazada tabii ki çıkıp kopabilir ama kolayına çıkmasına imkan yok. Kurulum işlemleri devam ederken yeni bir uyarı ile karşılaştım. Şimdi size onu göstereyim. Bağlantıyı sağladıktan sonra yeni bir firmware olduğunu söylüyor ve bunu yükleme yapmamız için uyarıyor. Buna tamam diyoruz. Firmware yüklemek için uçuş kartına bağlı olmamamız gerekiyor. Bu yüzden Disconnect butonuna tıklıyorum. Initial Setup, Install Firmware geliyorum. Evet, burada yeni liste çıktı. Bakın APM Helicopter biz 3.5.4'ü yüklemiştik. 3.5.5 yayınlanmış. Güncellememizi yaptık. Şimdi diğer kalibrasyon ayarlarına geçebiliriz. Gerekli kalibrasyon ayarlarını yapmak için tekrardan Initial Setup'a giriyoruz. Mandatory Hardware'e giriyoruz. Şimdi burada Frame Tip ve Aksel Calibration'ı yapmıştık. Kompası ilerleyen zamana bırakıyorum çünkü şu anki çekim açısıyla bunu gösterebilmem mümkün değil. Sırada radyo kalibrasyonu var. Şimdi radyo kalibrasyonunda bizim kanallarımızın nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Throttle, şöyle roll ekseni, pitch ekseni. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey pitch ekseni ters çalışıyor olmalı. Eğer normal çalışıyorsa, yani aşağı ettiğimizde aşağı gidiyor olsaydı kumandadan pitch çıkışını
reverse etmemiz gerekecekti. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Ben kumandayın incelemesinde göstermiştim. Burada tekrar ayarlarını göstermeyeceğim. Sadece 5. kanal 6, 7, 8 diye ayarladım. Tüm 12 kanalı da kendime göre ayarladım. Şimdi radyo kalibrasyon nasıl yapılıyor onu göstereyim. Calibrate Radio'ya tıklıyoruz. Burada alıcı ve vericinin açık olduğu ve motorlarda pervane takılı olmadığına dikkat edin diyor. Tamam diyoruz. Ardından da tüm switchleri ve joystickleri maksimum noktalarına götürün diyorum. Buna da tamam diyoruz ve işleme başlıyoruz. Şimdi ilk olarak throttle kanalıyla başlayalım. Bakın ben bu işlemi yaptığımda kırmızı noktalarla maksimum ve minimum değerleri belirlendi. Bunu tüm eksenler için yapıyorum. Evet, burayı tamamladıktan sonra switchlere geçiyorum. Aynı şekilde bakın switchlerde her biri ayarlı olduğu kanalın değerlerini büyütüp alçaltıp maksimum ve minimum değerlerini belirliyor. Evet, şu anda 12 kanal içinde bunu yaptım. Ardından Click When Done'a tıklıyorum. Şu anda hepsinin ortada olduğunu, şu 3 kanalları ortaya aldım. OK butonuna tıklıyorum. Tekrar tıkladığımda evet, bu şekilde radyo kalibrasyonunu bitirmiş olduk. ESC kalibrasyonunu birazdan göstereceğim. Şimdi daha kolay olduğu için uçuş modlarını ayarlayalım. Uçuş modları ve failsafe ayarlarını daha önce ayrı ayrı videolarda anlattığım için bu videoda hızlıca geçeceğim. Üstteki linkten bu videolara ulaşabilirsiniz. Burası bu kadar. Şimdi ESC kalibrasyonuna geçelim. Bunun için öncelikle disconnect diyorum. Ardından USB bağlantısını çıkarıyorum. Şimdi ESC kalibrasyonu için güç kolunu sona alıyorum. Ardından multikopterin pilini bağlıyorum. Şu anda LED'in nasıl yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Sonrasında pil bağlantısını çıkarıyorum. Ve tekrar bağlıyorum. Bu arada hiçbir şey yapmıyorum. Evet, LED'in farklı bir şekilde yanıp sönmeye başladığını görüyorsunuz. Sonra güvenlik butonuna basılı tutuyorum. Ardından gücü tam güçten 0 güce alıyorum. Şu anda kalibrasyon tamamlandı. Burada gaz verirseniz tüm motorların eş zamanlı döndüğü, eş zamanlı tepki vermeye başladığını görebilirsiniz. Ben şöyle motorları da göstereyim. Evet, burada diğerlerini de göstereyim. Evet, bu şekilde ESC kalibrasyonunu da bitirmiş olduk. Bir tek kompas kalibrasyonu kaldı. Onun için açılarımızı değiştirip tekrar çekeceğim. Evet, kalibrasyon ayarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortamı biraz değiştirdik. Şimdi geriye bir tek pusulanın kalibrasyonu kalmıştı. Ardından motor testleri ve pervaneleri takıp ilk uçuşumuzu yapacağız. Şimdi ilk olarak USB bağlantısıyla tekrardan bilgisayara bağlıyorum. Bu aşamada bilgisayarı pilini bağlamamıza gerek yok. Ardından Connect butonuna tıklıyorum. Bağlantı sağlandıktan sonra Initial Setup, Mandatory Hardware, Kompas'a geliyoruz. Burada Kompas 1 bizim görünüyor mu orada? Dışarıdan taktığımız harici pusula. Kompas 2 ise uçuş kartının kendi içindeki pusula. Şimdi bunların her ikisinin de şu anda aktif olarak çalışmasını istiyorum. Çünkü kalibrasyonun her ikisini de yapacağım. Ancak uçmaya çalıştığımızda eğer kompaslarda uyumsuzluğa dair bir hata verirse iç tarafta, yani uçuş kartının pusulasını kapatacağım. Çünkü uçuş kartı zaten hem pilin hem kabloların arasında kaldığı için onun pusulası hata verebiliyor. Bununla ilgili kendi resmi sitesinde de uyarısı mevcut. Şimdi pusulanın kalibrasyonuna başlıyorum. Onboard Make Calibration butonu var burada. Buradan Start'a tıklıyorum. Drone'u elime alıyorum ve her eksende
Her 6 ekseninde de yaklaşık her gittiği yerde 2 saniye duracak şekilde çevirmeye başlıyorum. Terse de aynı şekilde. Bu kalibrasyon işlemini ev içerisinde yapmanızı çok fazla önermiyorum. Özellikle bilgisayarın olduğu ya da Wi-Fi'nin olduğu yerde, evde elektromanyetik yoğunluğu olan yerlerde sorun verebiliyor. Dışarıda böyle açık alanda yapılması daha faydalı. Tamamdır. Kalibrasyon tamamlandı. Lütfen uçuş kartını yeniden başlatın uyarısını görüyorsunuz. OK diyorum. Ardından uçuş kartının elektriğini kesiyorum. Tekrardan bağladıktan sonra bu kalibrasyon ayarımız bitmiş oluyor. Şimdi tekrardan bağlanıyorum. Evet, şimdi Flight Data ekranına geldiğinizde burada şu üst kısımda pusula verilerinin olduğunu görüyorsunuz. Bakın, drone'u çevirmemle birlikte pusula verileri çalışmıyor. Evet. Şu anda bağlantı hızını ayarını hatalı yapmışım. Onu 115.200 olarak ayarlamak gerekiyor. Bu şekilde ayarladıktan sonra pusulanın da gayet hassas bir şekilde çalışmaya başladığını görüyorsunuz. Tamam şimdi. Evet, köpek arkadaş pek müsaade etmeyecek gibi duruyor ama şimdi kalan 1-2 ayarımız var. Şöyle anlatayım. Öncelikle motorlar çalıştığında, motora elektrik verdiğimiz zaman pusulada belli oynamalar, bozulmalar yapabiliyor. Bunu motor kompas calibration başlığı altından birazdan yapacağım. Hemen ardından da motorların yönünü ve sayılarını kontrol edip pervaneleri bağlayacağım ve ilk uçuşumuza geçeceğiz. Şimdi ilk olarak tekrardan bilgisayara drone'u bağlıyorum. Connect butonuna tıklıyorum. Evet, bağlantı sağlanırken şöyle şuradan drone'un elektriğini de bağlıyorum. Tamamdır. Şimdi switch'imize basılı tutuyorum. Evet, drone devreye girdi. Artık hazırız. Şimdi Initial Setup altından Optional Hardware, oradan da Compass Motor Calibration'a giriyorum. Buradan Start diyorum. Şimdi güç vermemi istiyor. Yavaş yavaş arttırarak tam gaz verdim. Sonra Finish butonuna tıklıyorum. Kalibrasyon başarılı. Bu ayarımız bu kadardı. Şimdi kumandayı kenara ayıralım. Ardından hiç kapatmadan doğrudan buradan motor test bölümüne geliyoruz. Şimdi burada motorların sayılarından bağımsız bir isimlendirme var. A diye sağ en öndeki motordan başlayarak saat yönünde B, C, D, E ve F olarak devam ediyor. Şimdi burada motora istediğimiz kadar gücü istediğimiz kadar saniye olarak verebiliyoruz. Ben %20 güçle sırayla motorlara güç vereceğim. Evet, şimdi A, B, C, D, E ve F şeklinde motorları sırasıyla güç vereceğim ve aynı sırayla çalışıp çalışmadığını, yani motorların doğru sayıyla bağlanıp bağlanmadığını anlayacağız. Şimdi 1 numaralı motora verdim. Doğru çalıştı. 2 tamam. C tamam. D, E ve F. Evet, motorları gördüğünüz gibi doğru şekilde bağlamışız. Şimdi de bunların yönünü son kez kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için buradan başlayalım. Bu motor ters yönde dönmesi gerekiyor. Yani saat yönünün tersine dönmesi gerekiyor. Bunu zaten bantlarla kontrol etmiştik. Şimdi şöyle parmağınızı kenarına koyun. Motora güç veriyorum. Benim elimi bu tarafa doğru götürüyor. Yani böyle dönüyor. Bu doğru.
Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi pervanelerin takılmasına geçebiliriz. Pervane montajına geçmeden önce pervanelerle ilgili bilmemiz gereken son bir noktadan bahsedeceğim. Bu da şu. Şimdi iki farklı çeşit pervane var. Bunlar birbirinin aynısı gibi dursa da bunun eğimi bu tarafa doğru, bunun eğimi bu tarafa doğru. Bunun sebebi de biri saat yönde dönen motorlarda kaldırıcı kuvvet, biri ters yönde dönen motorlarda kaldırıcı kuvvet sağlaması için. Peki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Ben bunu çok basit olarak anlatacağım. Gövdeye en yakın kısma bakıyorsunuz. Bir noktası yukarıda, bir noktası aşağıda. Bu yukarıda kalan noktaya doğru dönecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Yani bu pervane şu şekilde dönmek üzerine tasarlanmış. Bu da saat yönünün tersi oluyor. Yani bu saat yönünün tersi. Aynısını burada bakalım. Buraya en yakın nokta burası. Bu tarafa doğru dönecek. Bu da saat yönünde dönen bir pervane. Şimdi montajına geçebiliriz. Evet, şimdi pervane montajlarını bize eşim gösterecek. Başlıyoruz. Öncelikle bir tane sana ters dönen pervane vereyim. Nasıl yapıyoruz anlat ama mikrofona. Böyle koyuyoruz işte. Evet, orta kısmını geçiriyoruz. Ardından motorla birlikte gelen kapağını üstüne kapatıyoruz. En sonda vidalama aşaması. Burada iki vidanın arasında 12 milim olması gerekiyor. Motorlar buna uygun, pervaneyi de buna uygun olarak alıyorsunuz. Az önce anlattığımı kontrol et bakayım. Doğru pervane mi vermişim sana? Doğru vermişsin. Bu böyle dönecek değil mi? Tamam. Zaten tamam. Ne tatlı sürprizler yaptın o video çekiminde sen. Eşimin bu akşam İHA sınavı var da haberi yok. O yüzden bir ön hazırlık olmuş oldu ona da. Ay. Hiç denemediğin için. Üçüncüyü taktığında hızlanacaksın. Oldu. Sen onu bitirince hiç elinin ayarını bozma. Hemen diğer tarafa doğru. Oy. Ama çevirsen öyle işin. Gayet iyi. Dikkat, 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 dikkat. Tekrar bak. Ha, böyle koyacağım. Böyle. Seride görecekler. Kendi bu camlarına bak. Tablolarını düzenlemek için aldım. Ama çok kullanışlı parçanın montajına. Kat mı çıkıyorsun? Kaçak kat. Numaratör kolyesi kaç kere düşürdü. Alta pervane takarken. Her düşürdüğümde buluyorsun. Ne kadar sıkmam gerekiyor? Çok değil, bu gayet iyi. Şu anda epeyce heyecan da oluşmaya başladı. Evet, son vidamız. Drone'un ilk uçuşu öncesi son vidası. Artık test uçuşumuza geçebiliriz. Harika.